Masmavi Üç Mutfakta'ya hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlarım, güzelliğe bakar mısınız? Ben diyorum ki böylesi dünyada hiçbir yerde yok. Hemen başlıyorum. İyi seyirler dilerim. Tarifimiz için 4,5 su bardağı ılık suyu kasemize alalım. Arıtılmış su olsun, yani musluktan kullanmayın. Bir paket yaş mayamızı da içine ekleyelim. Lütfen bu tarifte yaş maya kullanın. Evde yoksa da gidip alıp bu tarifi uygulayın. Yani alternatif vermiyorum. Birebir olması için yaş maya kullanın. 9,5 su bardağı un, 1 yemek kaşığı dolu dolu tuz ekledik ve şimdi tahta kaşığımızla hamurumuzu güzelce karıştıralım. Bu ilk aşamada hiç yoğurmayacağız sevgili arkadaşlarım. Sadece karıştıracağız. Nasıl desem size, kaşığın ters tarafıyla güzelce ezerek karıştırın. Hiçbir yerinde un kalmasın, yani un tamamen hamura geçmiş olsun. Şimdi şöyle mahsuzluktan bir düzeltiyorum. Kapağını kapatıyorum. 20 dakika dinlendiriyorum. 20 dakikanın sonunda bakın hafiften kabarmaya başladı. Şimdi yarım su bardağı kadar zeytinyağımız var. Bütün tarif boyunca onu kullanacağız. Biraz üzerine dökün, elinizi yağlayın ve şimdi var gücünüzle yumruklayarak benim gibi, yani zeytinyağının etkisi sürdüğü sürece çok kuvvetli bir şekilde yoğurun. Çünkü zeytinyağı elinize yapıştırmayacak. Böyle eze eze hızlı yoğurun. Daha sonra zeytinyağını yedikten sonra yapışkan bir hamur olacak. O zaman da bu şekilde elinizle sıkarak 1 dakika diyebilirim. Yoğuruyoruz ve bitiriyoruz. Yani bütün bu işlem maksimum 2 dakikanızı alacak. Onu da belirteyim. Şimdi bir hamur kartıyla ortaya doğru katlayalım. Hamurumuzun kıvamı budur. Tam kenarlarına biraz zeytinyağı gezdirip kapağını kapatalım. Yine 20 dakika dinlendirelim. 20 dakikanın sonunda bakın sevgili arkadaşlarım, şu anda aslında istediğimiz mayalanma sürecine girdi. Ben biraz sonra size tarif hakkında bilgileri videonun ilerleyen kısmında da vereceğim. Benim gibi bu şekilde ortaya doğru sündürerek güzelce katlayın. Zaten çalışırken elinizin altındaki hamuru gördükçe bayılıyorsunuz. Bir de şöyle ben tamamen leğenden kaldırıp tekrar kaba bırakıyorum ki altı da tamamen kalkmış olsun. Kapağını kapatıyorum. Bir 20 dakika daha beklettim. Elimi tekrar zeytinyağı ile yağlayıp tekrar katlama işlemini yapıyorum. Sevgili arkadaşlarım, ben 20 dakika diyorum ama 30 dakika da durabilir. Hiç sorun yok yani. Burada kendinizi çok sıkmayın dakika diye. Çok kolaydır. İnanın ki hiç sanmayın çok uğraştırıyor. Katlayın, kenara koyun. Yani katlamanız 1 dakika. 1 dakika koyun kenara. Gidin TV izleyin veya işinizi yapın. Yemek yapın. Yani bununla uğraşmıyorsunuz. Sadece katlayın, o kadar. Tekrar kapağını kapatıyorum. 20 dakika daha bekletiyorum. Sanırım bu defa 30 dakikaydı. Çünkü işinizi yapın, gelin. Ama böyle 1 saat olmasın tabii ki. Maksimum 30 dakika arayla diyebilirim. Son katlamanızda mümkün mertebe sündürün. Hamuru iyice yukarı çekin. Daha sonra da üzerine böyle atarak katlayın. Kapağını kapatıp mayalanmaya bırakıyoruz. Yaklaşık 50 dakika. Bakın sevgili arkadaşlarım, 50 dakikanın sonunda, yani 1 saatte bekletebilirsiniz. Mayamız tam o istediğimiz kıvama getirdik. Şimdi bir tane minik bir tepsi alın. Yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisinde hazırladım. Hamura şekil vermek için 1-2 yemek kaşığı kadar tam buğday unu kullanıyorum. Kepekli un da olur. Önemli olan biraz pütürlü bir un olsun ki sarmanız kolay olsun. Mısır unu bile olur. Bir tane elimle koparıyorum parçayı. Unun üzerine alıyorum ve katlayarak bitiriyorum. Katlarken de çok sıkmayın. Gevşek gevşek yapın. O zaten kendini tutuyor. Birleştirdiğiniz, yani dikiş attığınız bölümü alta gelecek şekilde bolca unlayarak tepsiye alın. Ben 2. defada elimi yağladım. Çünkü az önce unutmuştum. Yağlayarak çalışırsanız elinize de yapışmaz. Yine şöyle avucumla göz kararı alıyorum. Tam buğday ununun üzerine bırakıyorum ve katlıyorum. Şimdi sevgili arkadaşlarım, şunu belirtmek isterim. Böyle biliyorsunuz bu çok istek alan bir tarifti. Bu sandviç ekmeği 500 TL'den başlıyor dışarıda. Bazı tariflerde özenin. Yani sevginizi katın, emek verin. Böyle hızlı yapılan hiçbir şey güzel olmaz. Bırakın 30 dakika sonra gelin katlayın. Sonra beze alırken zarif davranın. Yani ekmek yaparken çocuk gibi davranın. Yani sanın ki o bir bebek elinizde. Öyle çalışırsanız hem sevginizi hem enerjinizi hem de hamuru
paramparça etmemiş olursunuz. Bütün ekmek hamurunu aynı şekilde avucumla aldım. Tam buğday ununun üzerine bıraktım ve sonuncuyu da bu şekilde bırakarak katlıyorum. Bu arada katladıktan sonra iyice una bulayın ki fırın tepsisinde şekil verirken yağlı kağıda yapışmasın. Yani çok çok unlayın alt kısmını. O zaman kolay çalışırsınız. Bakın ben de kalan bütün unları bezeye bulayarak tepsiye alıyorum. Ve vermiş olduğum bu tariften sevgili arkadaşlarım tam 3 tepsi sandviç ekmeğimiz çıkıyor. 13 adet. Yani bir tanesi bir kişiyi doyurur. Üzerini bir sofra beziyle örtelim. Bir 25-30 dakika, maksimum 30 dakika mayalanmaya bırakalım. Ve ben 20 dakika beklettim. Havalar çok sıcak, çok çabuk kabarmıştı. Şöyle üzerini açıp ilk tepsi, yani ilk yaptığınız tepsiden devam edin. Hani ilk başta bıraktığınız tepsiye yine ilk şekil verin. Şimdi zeytinyağımızı bir kaseye aldım. Katladığımız o alt kısmı yukarı çevirin. Elinizi zeytinyağına batırıp orta kısmından, yani kenarlarını söndürmeyin, dombilisi kalsın. Ortadan çok dikkatlice, öyle yine pat 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 diye değil. Çünkü ekmeğimiz piştiğinde göreceksiniz. Videonun başında gördünüz. Muazzam bir şekilde kabarsın. Kenarları baloncuklu olsun. Şöyle iyice açın. Çok zarif hareketlerle. Tam ortasına da zeytinyağını güzelce sürüp üzerine katlayın. Yani katladıktan sonra öyle basmanıza falan gerek yok. Bakın sevgili arkadaşlarım. Yapacağımız işlem budur. Ama dikkatinizi çekiyorsa çalışırken çok yumuşak hareketlerle çalışıyorum. Beze çünkü mayalandı ve kabardı. Söndürmeden o bütün kabarıklığı yanlara tasfiye ederek, burada kelime bulamadım. Ortasına yine zeytinyağımızı sürüp üzerine kapatalım. Tekrar şöyle gösteriyorum. Bakın üzerine kapatıyorum ve bitiriyorum. Şöyle hepsini de bir düzelttim yapışmaması için. Bütün ilk tepsimizi bitirdik. Sevgili arkadaşlarım, baloncuklara güzelliğe dikkatinizi çekerim. Biliyorsunuz her zaman bu tarz hamur işlerimizi fırına vermeden önce bir mutfak fısfısımız var. Üzerine biraz su sıkıyoruz güzel kabarması için. Ve ekmeklerimiz fırına gitmek için hazır. Önceden ısınmış alt üst ayar 230 derece, yani kaynar bir fırına verelim. 230 derecede 30 maksimum 35 dakika pişmeye gönderiyorum. Birinci tepsimiz pişerken, yani fırından çıkmadan 10 dakika önce ikinci tepsiyi hazırladım. Bakın sevgili arkadaşlarım, burayı biraz hızlı çekim yaptım. Aslında böyle hızlı çalışmadım. Çok dikkatlice ortasını açın. Kenarlara o baloncukları itin. Zeytinyağı sürüp kapatın. Ve ikinci tepsimizi de hazırladım. Fırına gitmek için o da hazır. Birinci tepsimizi vermiştik. 35 dakikanın sonunda bakın sevgili arkadaşlarım. Güzelliğini anlatamam. Lezzeti daha da güzel. Şöyle göstermek istiyorum. Bu inanın ki o kadar çok yorum aldığım tariflerden biriydi. İşte Selva Hanım şu kafelerde satılan sandviç ekmeği var ya. Kimi diyor 500 TL, kimi diyor 700'e aldım. Hiç gerek yok. 13 tanesini evde sadece 4 malzemeyle yapın. Atın buzluğa. İstediğiniz zaman çıkarıp sandviç yapın. Güzelliğe bakar mısınız? Ay çok güzel görünüyor. Ve bütün tepsileri de ben bu şekilde peş peşe pişirdim. Yani 3 tepsimiz vardı. Bu da son tepsimiz. Aynı şekilde şekil verdim, fısfısladım. İkinci tepsimiz de fırından çıktı. Yani sevgili arkadaşlarım, dediğim gibi, hatta anlamadığınız bir şey olursa lütfen videoyu başa alın. Dikkatlice tekrar dinleyin. Benimle birlikte yapın ki böyle güzellikleriniz olsun. Bu ikinci tepsimizdi. Üçüncü tepsimiz de fırından çıktı. Gördüğünüz gibi hiçbir tanesi ne açılma ne kabarmasında bir sorun. Hepsi aynı görünüyor. Çünkü hepsini aynı şekilde zarifçe çalıştık. Ve bütün ekmeklerimiz sunum için hazır. Şöyle sizlere detaylıca bütün açılardan gösterip büyük bir zevkle doku testine geçiyorum. Bu arada video uzun sanıyordum ama şu an ben konuştum ya, inanın ki bana 1 dakika gibi geldi. Nasıl geçti anlayamadım. Umarım sizin için de keyifli geçmiştir. Bakın sevgili arkadaşlarım, yumuşacık, yani böyle puf puf. Bakmayın böyle kocaman durduğuna, içi bomboş, harika bir sandviç ekmeği. Zeytinyağı sürdüğümüz için arası boş. İşte oraya köfte, istediğiniz gibi köfte yapın, döner yapın.
peynirli sandviç yapın, nasıl isterseniz. Baloncuklara dikkatinizi çekerim. Sevgili arkadaşlarım, ben bir doku testi daha yapacağım. Çünkü bu güzelliği size tekrar göstermek isterim. Bu arada da bir konuya şöyle hafiften bir değineyim. Biliyorsunuz YouTube'da artık yüzlerce gazeteciler, işte ünlülerin hepsi tarif veriyor. O kadar çok YouTube kanalı var ki. Yani ben 13 yıl önce başladığımda dutluktu. Şu an her yer çok yoğun. Ona rağmen yemek kategorisinde en çok izlenen kanal olduğumuz için hepinize teker teker hepinize çok bütün kalbimle teşekkür ediyorum. Benim bu devrik cümlelerime, bu heyecanıma katlandığınız için ayrıyeten bir teşekkür ederim. Yolumuz daha çok uzun Allah'ın izniyle. Tarifime şöyle ekmeğin alt tabanına bir sos sürüp sandviç yaparak bitirdim. Bu şekilde sos sürerek yaparsanız muazzam bir sandviçiniz olur. Şimdiden deneyecek tüm izleyicilerime afiyet, bal, şifa olsun diyorum. Yeni tariflerimde görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.